Savaş alanındaki en korkunç ses bir patlama değil de, o patlamaya neden olan silahın sesi olsaydı ne olurdu? Ve bu ses, yıkım çoktan gerçekleştikten sonra ulaşsaydı? İşte o ses, o kadar çirkin, o kadar yavaş ve o kadar inatçı bir tek amaca odaklanmış bir uçağa ait ki, modern havacılığın tüm kurallarına meydan okuyor. Bu, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin onlarca yıldır yok etmeye çalıştığı bir makine. Ama o, ölmeyi reddediyor. Bu, A-10 Thunderbolt 2'nin hikayesi. Gayri resmi ve çok daha uygun olan adıyla Warthog'un. Hızlı, zarif veya hayalet uçak olması için tasarlanmadı. Tek bir şey yapmak için tasarlandı. Cehennemin çenelerine uçmak, tankları yok etmek ve pilotunu eve geri getirmek. Tek bir kanatla ve bir duayla bile olsa, kendisini sürükleyerek geri dönmek zorunda kalsa bile. Efsanevi sağlamlığının ve ölümcüllüğünün sırrı, radikal bir tasarım felsefesinde yatıyor. O kadar çılgınca bir fikir ki, yalnızca Soğuk Savaş'ın en karanlık günlerinden gelmiş olabilir. Ya bir uçağa bir top yerleştirmek yerine, bir topun etrafına bir uçak inşa etseydiniz? Yıl 1970. Dünya nefesini tutmuştu, Soğuk Savaş'ın bıçak sırtı dengesinde. Avrupa'nın kalbinde NATO planlamacıları geceleri uykularını kaçıran bir haritaya bakıyordu. Burası Fulda geçidi. Batı Almanya'da doğudan ana işgal yolu sunan bir alçak arazi şeridiydi. O hattın diğer tarafında Varşova Paktı, dünyanın gördüğü en büyük zırhlı kuvveti toplamıştı. Rakamlar kabus gibiydi. NATO, merkez bölgede yaklaşık 7.000 ana muharebe tankı çıkarabilirken, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin 20.000'den fazlası vardı. T-62 ve yepyeni, zorlu T-64 gibi tanklar, batıya doğru çelikten bir kızıl dalga gibi akmaya hazırdı. Sovyet askeri doktrini incelikli değildi. Derin muharebe, deep battle konsepti üzerine kuruluydu. NATO hatlarını yarmak, güçlü noktaları aşmak ve tam ölçekli bir karşı saldırı düzenlenmeden önce stratejik hedefleri ele geçirmek için tasarlanmış, amansız, ezici bir zırhlı saldırıydı. NATO için Fulda geçidi sadece bir harita üzerindeki bir yer değildi. Batı Avrupa'nın potansiyel mezarıydı. Her savaş oyunu, her simülasyon aynı şekilde sona eriyordu. Sovyet tank ikonlarının oluşan kızıl bir hat tahtayı sel gibi kaplıyor, savunucuları salt, acımasız kütle gücüyle eziyordu. Soru, NATO'nun onları karada durdurup durduramayacağı değil, akıl almaz olan taktik nükleer silahların kullanımı tek seçenek haline gelmeden önce ne kadar dayanabilecekleriydi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, NATO'nun birincil hava gücü bir sorunla karşı karşıyaydı. Hangarları dünyanın en gelişmiş uçaklarıyla doluydu. F-4 Phantom II ve F-111 Aardvark gibi teknolojik harikalarla. Bunlar, düşmandan daha yüksek ve daha hızlı uçarak hava üstünlüğü kazanmak üzere tasarlanmış süpersonik jetlerdi. Sofistike radarlar ve uzun menzilli füzelerle donatılmıştı. Arktik üzerinde Sovyet bombardıman uçaklarını önlemek veya 40.000 feet yükseklikte yüksek hızlı it dalaşlarına girmek için mükemmel araçlardı. Ancak kirli alçak irtifa tank kolonu durdurmak için Korkunç derecede uygunsuzlardı. Yerden sadece birkaç yüz feet yukarıda 500 knot hızla uçarken bir pilotun bir hedefi tespit etmek, tanımlamak ve saldırmak için bir saniyeden az zamanı vardı. Bu jetler zırhlı yük beygirleri değil, kırılgan safkanlardı. Sovyet ZSU-23-4 Şilka'dan dakikada 4000 adet 23 milimetrelik top mermisi püskürtebilen mobil bir uçak savar platformundan tek bir isabet, bir Phantom'ın narin gövdesini parçalayabilir veya karmaşık hidrolik sistemlerini felç edebilirdi. Vietnam Savaşı'nın acımasız dersleri bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyordu. Orada pilotlar, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir kalıntının, pervaneli A1 Skyrider'ın milyonlarca dolarlık jetlerinden çok daha etkili olduğunu keşfettiler. Yakın hava desteği ya da CAST. Yavaş, hantal Skyrider, muazzam bir bomba yükü taşıyabilir, savaş alanı üzerinde saatlerce gezinebilir, dost birlikleri görsel olarak tespit edebilir ve en önemlisi,
İnanılmaz miktarda darbe alıp yine de evine dönebilirdi. Şok edici ve alçaltıcı bir farkındalıktı. Jet çağında yerdeki birlikleri korumak için en etkili araç piston motorlu bir anakronizmdi. USF'in jet motorlu bir Skyrider'a ihtiyacı vardı. Sovyet ordusuna karşı koyabilecek, amaca yönelik bir tank katili. Bu bariz yetenek açığı, AX programının oluşturulmasına yol açtı. Yeni bir tür saldırı uçağı çağrısı. Bu, hava kuvvetlerinin yaygın, daha yüksek, daha hızlı, daha ileri mantrasına karşı doğrudan bir isyandı. Albay John Boyd ve Pentagon analisti Pierre Sprey gibi etkili analistler ve subaylardan oluşan bir grup tarafından savunulan. Onların felsefesi, karmaşıklığın acımasız bir reddiydi. Yeni caz uçağının 3 temel ilke üzerine inşa edilmesi gerektiğini savundular. Aşırı beka, ezici ölümcüllük ve operasyonel basitlik. Yoğun düşman ateşi karşısında alçak ve yavaş uçabilmeli, toplardan ve füzelerden birden fazla isabet alabilmeli ve yine de görevini tamamlayabilmeliydi. Bir ana muharebe tankını öldürecek kadar güçlü bir silaha ve savaşta onu ayakta tutabilecek bir faydalı yüke ihtiyacı vardı. Ve evdeki tertemiz hangarlarda değil, hasarlı, ileri üstlerde temel aletlerle askerlik yapan mekanikler tarafından bakımı yapılabilecek kadar basit olmalıydı. Teklifler için resmi talep bu acımasız gereksinimleri ortaya koydu. Maksimum 40.000 pound kalkış ağırlığı, 16.000 pound harici faydalı yük, kısa 3.000 fitlik pistlerden kalkış yapabilme yeteneği, uzun havada kalma süresi ve taktik bir jette eşi benzeri görülmemiş bir beka düzeyi. Meydan okuma yapılmıştı. İki şirket, Northrop ve Fairchild Republic bu çağrıya yanıt verdi. YA-9A ve YA-10A prototiplerini yarattı. Uçuş testi yakın hava desteğinin geleceğini belirleyecekti. Ve sonunda Fairchild Republic'in radikal tasarımı galip gelecekti. Fairchild Republic Engineers, gövde için bir çizgi çizmeden önce, kanatları şekillendirmeden veya motorları yerleştirmeden önce silahı seçtiler. Bu karar, uçağın tasarımındaki diğer her yönü belirleyecek ve AO'nun benzersiz derecede tuhaf ve acımasız formunu ortaya çıkaran bir dizi mühendislik tavizini zorunlu kılacaktı. Seçtikleri silah sadece bir top değildi. O, devasa boyutlarda bir silah sistemiydi. General Electric GAU-8/A Avenger. Ona top demek eksik kalır. O 30 milimetrelik 7 namlulu hidrolik tahrikli Gatling gun'dır ve bütünüyle klasik bir Volkswagen Beetle boyutundadır. Namlularının ucundan mühimmat besleme sisteminin sonuna kadar 19 fit 6 inç uzunluğundadır. 1174 mermiyle tam yüklü haliyle tüm sistem dudak uçuklatan 4029 pound yani 1828 kilogram ağırlığındadır. Bu tek bileşen AO'nun boş ağırlığının yaklaşık %16'sını oluşturur. Dakikada 2100 veya 3900 mermi hızında atış yapacak şekilde tasarlanmıştır. Maksimum hızda bu saniyede 65 mermidir. Bu mermilerin her biri bir süt şişesi boyutundadır ve namludan saniyede 3500 fit hızla neredeyse Mach 3.2 ile ayrılır. AO'nun tasarım süreci bu devasa topun tam ölçekli bir maketiyle başladı ve mühendislere basitçe onu uçurma görevi verildi. Uçağın diğer her parçası, kokpit, motorlar, iniş takımları GAU-8 Avenger'ın ihtiyaçlarına tabiydi. Bu ölçekte bir silaha uçan bir makineye entegre etmek bir dizi muazzam mühendislik zorluğu ortaya çıkardı. Bunlardan ilki ve en belirgin olanı geri tepmeydi. Ateşlendiğinde GAU-8 ortalama 10.000 pound force veya 45 kilonewtonluk bir geri tepme kuvveti üretir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, AO'nun 2 TF-34 turbofan motorundan her biri yaklaşık 9.000 pound itme kuvveti üretir. Bu, topun geri tepmesinin motorlarından birinin çıktısından daha güçlü olduğu anlamına gelir. Topu ateşlemek, kelimenin tam anlamıyla bir geri itici olarak işlev görebilir, uçağı havada yavaşlatabilirdi. Bu büyüklükte kontrolsüz bir geri tepme kuvveti, uçağı nişan noktasından şiddetle saptırarak silahı işlevsiz hale getirirdi. Mühendislerin çözümü incelikli ama dahiyaneydi. Topun kendisi, uçağın mutlak merkez hattına değil, hafifçe iskele veya sol tarafa monte edilmiştir. Ancak atış konumundaki belirli namlu, dönen gruptaki saat 9 konumunda olan uçağın dikey merkez hattına tam olarak yerleştirilmiştir. Bu, devasa geri tepme kuvvetinin uçağın ekseni boyunca dümdüz geriye itilmesini sağlayarak istenmeyen sapma hareketlerini önler ve pilotu hedefe kilitli tutar. Bir diğer büyük sorun gaz emilimiydi.
Aşırı miktardaki sıcak itici gazlar motorlara çekilirse felaketle sonuçlanabilirdi. Çözüm iki kısımdan oluşuyordu. Birincisi, motorlar, kanatlar ve kuyruk tarafından korunarak mümkün olduğunca yükseğe ve gövdenin arkasına yerleştirildi. İkincisi, gelişmiş bilgisayar kontrollü atış kesintileri geliştirildi. Örneğin, burun iniş takımı hareket halindeyken topun ateşlenmesi otomatik olarak engellenir, namlu patlamasının iniş takımı kapağına ve lastiğine zarar vermesini önlemek için. Bu canavarı besleyen sistem, topun kendisi kadar etkileyicidir. A-10, ağır ve sıkışmayan meyilli geleneksel mühimmat kayışları kullanmaz. Bunun yerine GAU-8 devasa linkless bir besleme sistemi kullanır. Mermiler 7 fut uzunluğunda ve yaklaşık 3 fut çapında devasa bir tamburda depolanır. O kadar büyüktür ki yer ekipleri tarafından yüklenirken A-10'un yeterli açıklık sağlamak için bir tarafı krikoyla kaldırılmak zorundadır. Uçağın içinde bu tambur, kokpitin hemen arkasında geniş bir yer kaplar ve mermileri karmaşık bir konveyör sistemiyle topa taşır. Peki ya atılan boş kovanlara ne olur? Saniyede 65'ten fazla ağır kovan fırlatmak, kendi uçağınıza yüksek hızlı metal hurda dolu bir dolu fırtınası atmak gibi olurdu. Dahiyane çözüm, kapalı devre bir sistem oluşturmak. Bir mermi ateşlendikten sonra boş kovan çıkarılır ve geri dönüş konveyörüne beslenir. Bu da onu tamamen mühimmat tamburuna geri taşır. Bu sadece enkaz sorununu çözmekle kalmaz, aynı zamanda top ateşlenirken uçağın ağırlık merkezini neredeyse mükemmel bir şekilde sabit tutar. İlk atıştan sonuncuya kadar tutarlı uçuş özelliklerini garanti eder. Bu, kendi içinde tamamlanmış bir yıkım döngüsüdür, acımasız, mekanik mühendisliğin bir şaheseridir. A-10'un hayatta kalma yeteneğinin kalbi sadece tek bir özellik değil. Bu, katmanlı koruma ve yedeklilik üzerine kurulu, kapsamlı bir felsefedir. En bilinen ve en kritik katman, pilotun kişisel kalesi. 1200 pound ağırlığında, küvet şeklinde masif titanyum zırhtan oluşan bir koza. Bu titanyum küvet, pilotu alttan ve yanlardan tamamen sararak, karşılaşması beklenen ölümcül yer ateşinden korur. Zırh plakalarının kalınlığı yarım inçten 1,5 ince kadar değişir. Özellikle 23 mm zırh delici ve yüksek patlayıcılı mermilerden, yani avlanmak üzere tasarlandığı Sovyet ZSU-23-4 uçak savar sistemleri tarafından ateşlenen mühimmat tipinden doğrudan isabetlere dayanacak şekilde mühendislik ürünüdür. Hatta çok daha büyük 57 mm mermilerden gelen sıyrık vuruşları bile savuşturabilir. Bu tek bileşen, uçağın toplam boş ağırlığının neredeyse %6'sını oluşturur. Ağırlıktan tasarruf etmek için tasarımcılar tehdidin yerden geleceği düşüncesiyle pilotun yukarıdan zırh korumasına ihtiyacı olmadığına karar verdi. Bu sığınağın tek şeffaf kısmı, yani kanopi, düşük irtifada kuş çarpmalarına dayanacak ve hafif silah ateşini durduracak şekilde tasarlanmış çok katmanlı akrilik ve polikarbonattan yapılmıştır. Bu küvet konsepti, Vietnam'daki yüksek pilot kayıplarından çıkarılan doğrudan bir dersti. Felsefe basitti ve keskin bir gerçekti. Uçak feda edilebilir, ancak pilot asla. Mühendisler bu zırhlı sığınağı yaratarak Warthog parçalara ayrılsa bile pilotun bilincini koruma, kontrolü elinde tutma ve hasarlı makinayı eve uçurma şansının en yüksek olmasını sağladı. Zırhın ötesinde A-10'un tasarımı yedeklilik konusunda bir ustalık eseridir. Mühendisler uçağın mutlaka isabet alacağını varsaymış ve felaketle sonuçlanacak hasarlar aldıktan sonra bile uçmaya devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, uçuş kontrolleriyle başlar. A-10 tamamen bağımsız iki birincil hidrolik sisteme sahiptir. Bu iki sistemin hidrolik hatları, gövdenin zıt taraflarına mümkün olduğunca birbirinden uzak olacak şekilde kasıtlı olarak yerleştirilmiştir. Bu sayede tek bir merminin her iki hatlı da kesmesi ve tüm hidrolik gücü devre dışı bırakması son derece zorlaşır. Kontrol yüzeylerinin kendileri de yedeklidir. Örneğin kuyrukta 2 ayrı dikey stabilize ve 2 elevator bulunur. Uçak bunlardan birer tane kaybetse bile kontrol edilebilirliğini sürdürür. Ancak mühendisliğin gerçekten efsanevi hale geldiği yer burasıdır. Tüm olasılıklara rağmen her iki hidrolik sistemde imha olursa ne olur? Başka herhangi bir modern jet uçağında bu bir ölüm fermanıdır. Pilot fırlatmak zorundadır. A-10'da ise pilot bir kolu çeker ve Manual Reversion Control sistemi devreye sokar. Bu sistem, ağır hizmet tipi çelik kablolar aracılığıyla kumanda kolunu ve dümen pedallarını doğrudan uçuş kontrol yüzeylerine bağlar.
hidrolikleri tamamen atlar. Bu, sofistike jeti, devasa, mekanik olarak kontrol edilen bir planöre dönüştürür. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı savaş uçakları gibi. Uçağı bu şekilde uçurmak muazzam fiziksel çaba gerektirir. Ancak mümkündür. Modern standartlara göre arkaik kabul edilen bu yedek sistem, Kaptan Kim Campbell gibi sayısız A-10 pilotunun hasarlı uçaklarını eve uçurmasını sağlayan tek faktör olmuştur. Bu felsefe her yere yayılmıştır. Yakıt tankları isabet aldığında patlamaları önlemek için retiküle köpükle doldurulmuştur ve küçük delikleri kendi kendini kapatacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, isabet almaktan kaçınmak için tasarlanmış bir uçak değil. İsabet aldığında hayatta kalmak için tasarlanmış bir uçaktır. Bu hayatta kalma felsefesi, A-10'un çirkin dış görünüşünün her hattında görülebilir. Kanatlara bakın. Onlar süperzolik bir avcı uçağının şık, geriye doğru süpürülmüş kanatları değiller. Onlar büyük, düz ve 506 square feet'lik devasa bir yüzey alanına sahiptir. Bu yüksek en boy aranlı kanat tek bir şey için tasarlanmıştır. Düşük hızlarda büyük miktarda kaldırma kuvveti üretmek. Bu sayede A-10, 150 knots gibi düşük hızlarda bir hedef bölge üzerinde saatlerce devreye gezebilir ve alçak irtifalarda inanılmaz derecede keskin dönüşler yaparak silahını düşmana doğrultmuş halde tutabilir. Bu tasarım ayrıca kısa, hasarlı veya hatta ön cephelere yakın asfaltlanmamış pistlerden kalkış ve iniş yapmasına olanak tanır. Motorlar, iki General Electric TF34GE100 turbofanda hayatta kalma bulmacasının kritik bir parçasıdır. Gövdenin içine gömülü olmak yerine uçağın arka tarafında yüksekte pironlara monte edilmişlerdir. Bunun birçok avantajı vardır. Bu, onları birbirinden uzakta konumlandırır. Tek bir ısı güdümlü füzenin her ikisini de imha etmesini neredeyse imkansız hale getirir. Kanatlar ve kuyruk, fiziksel bir bariyer sağlayarak onları yer ateşinden korur. Bu yüksek montaj, ayrıca egzozun stabilizatörler tarafından gizlenmesi nedeniyle, yerden bakıldığında kızılötesi izlerini önemli ölçüde azaltır. Son olarak, lojistik bir deha dokunuşuyla, motorlar tamamen değiştirilebilirdir. Sol motor, sağ pilona ve tersi, hiçbir değişiklik yapılmadan monte edilebilir. Bu değiştirilebilirlik, ana iniş takımlarına, dikey stabilizatörlere ve diğer birçok kilit bileşene de uzanır. Bakımı büyük ölçüde basitleştirir ve daha fazla uçağı muharebede tutar. A-10'un öldürücülüğünün mekanik kalbi Gao-8 Avenger'dır. Atış döngüsü ise şiddetli, yüksek hızlı bir mekaniğin senfonisidir. Devasa 1174 mermilik cephane tamburunun içine yerleşmiş 30 milimetrelik bir PGU-14/B mermisi hayal edin. Pilot tetiğe bastığında elektrik sinyali hidrolik tahriki devreye sokar ve tüm sistem kükreyerek canlanır. Mermi bir dizi kepçe tarafından alınır ve karmaşık, yılanvari bir taşıma sistemine beslenir. Bu eklemli kanal, mermiyi gövde boyunca yukarı ve doğrudan silah yuvasına doğru yönlendirir. Kurma yatağına ulaştığında 7 döner namludan birine sorunsuz bir şekilde sürülür. Namlu kümesi inanılmaz bir hızla dönerken mermiyi saat 12 konumuna getirir ve burada elektrik akımı kapsülü ateşler. İtici gaz patlar. Mermiyi sıfırdan saniyenin çok küçük bir kısmında saniyede 3500 fitten fazla hıza çıkarır. Küme dönüşüne devam ederken bir kam izi mekanizması artık boşalan kovanı çıkarır ve ayrı bir geri dönüş konveyörüne yerleştirerek uçağın dengesini korumak için cephane tamburuna geri gönderir. Bu tüm döngü tamburdan namluya ve tekrar geri 1 saniyeden kısa sürede gerçekleşir. Gatling topunun döner yapısı, toplam atış hızı dakikada şaşırtıcı bir 3900 mermi olsa da her bir namlunun saniyede sadece yaklaşık 9 ila 10 mermi attığı anlamına gelir. Bu daha etkili bir soğutmaya olanak tanır ve namluların ömrünü büyük ölçüde uzatır. Silah denklemin sadece yarısıdır. Öldürücülük yeteneği ne ateşlediğinden gelir. A-10'un birincil tank avcısı mühimmatı PGU-14/B Armor Piercing Incendiary veya API mermisidir. Merminin kendisi malzeme biliminin bir harikasıdır. Darbe anında parçalanan hafif bir alüminyum gövdeye ve depolated uranyumdan yapılmış alt kalibre dart benzeri bir deliciye sahiptir. Depolated uranyum iki temel özelliği nedeniyle seçilir. Birincisi, inanılmaz derecede yoğundur. Kurşundan yaklaşık 1,7 kat daha yoğundur. Bu, zırhı geçerken daha fazla kinetik enerji saklamasına olanak tanır. Bu, küçük deliciye muazzam kinetik enerji vererek ana muharebe tankının kalın çelik zırhını delip geçmesini sağlar.
İkinci ve daha uğursuz özelliği ise D'nun piroforik olmasıdır. Bu, delici tankın zırhını delip geçerken sürtünmenin kendi kendini bilemesini sağladığı anlamına gelir. Ardından oksijen açısından zengin mürettebat bölmesine girdiğinde aşırı ısınmış uranyum parçaları alev alır. A-10'dan 1 veya 2 saniyelik bir atış, bir tankı sadece delik deşik etmekte kalmaz. Mürettebatı yakıp küleden ve içerideki herhangi bir yakıtı veya mühimmatı tutuşturabilen erimiş metal ve yanan uranyum şrapneliyeti oluşturur. Daha yumuşak hedefler için A-10, PGU-13B High Explosive Incendiary mermisini kullanır. Tipik bir combat mix, her bir HEI mermisine karşılık 5 API mermisinden oluşur ve Warthog'un savaş alanındaki her şeye hazır olmasını sağlar. O ikonik bırrt sesi sadece bir gürültüden fazlasıdır. Bu temel fiziğin bir göstergesidir. GAU-8'in mermilerinin namlu çıkış hızı yaklaşık Mach 3.2'dir. Deniz seviyesindeki ses hızı ise nispeten yavaş olan saniyede 343 metredir. Hızdaki bu muazzam fark tüyler ürpertici bir fenomen yaratır. Eğer bir A-10 1 kilometre uzakta duruyor ve 1 saniyelik bir atış yapıyorsa, o atıştaki 65 mermi o kilometreyi 1 saniyeden kısa sürede kat edecektir. Ancak silahın ateşlenme sesi aynı mesafeyi kat etmek için neredeyse 3 saniye sürecektir. Bu demektir ki hedef, saldırının sesi dahi ulaşmadan önce yok oluşa kadar parçalanmıştır. Ardından gelen dehşet verici brrrt sesi, havayı yırtarak geçen 65 ayrı merminin her biri tarafından oluşturulan süpersonik şok dalgalarının sesidir. Hedef bölgesindeki şanssız ruhlar için deneyimledikleri ilk ve tek şey şiddetli, anlık bir patlamadır. Ses, sadece hayatta kalanların duyması içindir. Silaha olan bu mutlak adanmışlık son bir detayda da görülür. Burun iniş takımı orta hatta değildir. Sancak tarafına kaydırılmıştır. Neden mi? Çünkü GAU-8 ve devasa cephane tamburu uçağın merkezini kaplar. Burun tekerleğinin yoldan çekilmesi gerekiyordu. A-10'da silah her şeyden önce gelir. Yaklaşık 20 yıl boyunca A-10 Warthog, hava kuvvetlerinin istenmeyen çocuğu, asla gerçekleşmeyen 3. Dünya Savaşı için özel bir araçtı. Sonra 2 Ağustos 1990'da Saddam Hüseyin'in Irak ordusu Kuveyt'i işgal etti ve A-10'un anı geldi. Operation Desert Storm'da Warthog nihayet tankları yok etmek için serbest bırakıldı. Sonuçlar muhteşemden başka bir şey değildi. Dünyadaki en yoğun hava savunma ağlarından birine uçarak A-10'lar %95.7 görev yapabilirlik oranıyla şaşırtıcı bir 8100 muharebe sortisi gerçekleştirdi. Öldürücülükleri destansıydı. Resmi raporlar A-10'ların 900'den fazla Irak tankını, 2000 diğer askeri araçı ve 1200 topçu parçasını imha ettiğini belirtmektedir. Warthog'lar rutin olarak delik deşik olmuş, kanatlarının bütün bölümleri eksik, motorları vurulmuş halde üsse döndü, yine de pilotlarını eve geri getirdiler. Çirkin ördek yavrusu, korkunç bir yırtıcı kuşa dönüşmüştü. Belki de hiçbir hikaye bunu 7 Nisan 2003'te Yüzbaşı Campbell'ın uçuşundan daha iyi anlatmaz. Bağdat üzerinde A-10'u devasa bir patlamayla sarsıldı. Uçak şiddetle yalpaladı. Tüm hidrolik basınç tamamen kaybolmuştu. Başka herhangi bir pilot için bu son acil durumdur. Fırlatma zamanı. Ama Yüzbaşı Campbell bir A-10 uçuruyordu. Aşağı uzandı ve Manual Reversion Control sistemi devreye soktu. Aniden devasa bir mekanik olarak kontrol edilen bir canavarla güreşiyordu. Çelik kablolar ona uçuş yüzeylerine doğrudan fiziksel bir bağlantı sağladı. Sonraki 1 saat boyunca inanılmaz bir güç ve havacılık becerisi gösterisiyle, şarapnel delikleriyle dolu, hasarlı Warthog'unu manuel olarak tüm yol boyunca üstüne geri uçurdu. Yüzbaşı Campbell'ın uçuşu bir mucize değildi. Bu, A-10'un tasarımının nihai doğrulamasıydı. Körfez Savaşları'ndan sonra A-10, isyanla mücadelede yeni bir rol buldu. Burada düşman küçüktü. Sivillerin arasına saklanan zor tespit edilebilir gruplar. Bu Danger Close ortamında Warthog'un alçaktan ve yavaş uçma, bir çatışma üzerinde saatlerce dolanabilme yeteneği onu gökyüzündeki en değerli oyuncu haline getirdi. Pilotlar hedefleri görsel olarak tanımlayabilir, onları dost kuvvetlerden ayırabilirdi. Devasa topu kısa hassas atışlarla kullanıldığında cerrahi bir araca dönüştü. Çoğu zaman 500 poundluk bir bombadan daha az ikincil hasar riskiyle. BRRRT'nin psikolojik etkisi kendi başına bir silaha dönüştü. Amerikan ve koalisyon askerleri için o ses Tanrı'nın sesiydi.
Düşman içinse yaklaşan kıyametin sesiydi. Askeri havacılığın en büyük ironilerinden biri de AO'nun en ısrarcı düşmanının çoğu zaman kendi hava kuvvetleri olmasıdır. Onlarca yıldır liderlik Warthog'u tek görevli bir kalıntı olarak adlandırarak emekliye ayırmaya çalıştı. Düşük hızı ve gizlilik eksikliğinin onu Rusya veya Çin gibi eş bir düşmana karşı hayatta kalamaz hale getirdiğini iddia ediyorlar. Hava kuvvetlerinin vizyonu, yakın hava desteği görevini çok daha güvenli bir mesafeden gerçekleştirebilen hayalet çok rollü bir savaş uçağı olan F-35 Lightning II'dedir. Tartışma temel bir anlaşmazlığa dayanıyor. Yakın hava desteği uzaktan yapılabilecek bir görev midir, yoksa birliklerle birlikte çamura girmeye istekli, özel, zırhlı bir platform mu gerektiriyor? A-10, fiziksel varlık ve kaba kuvvet felsefesini temsil eder. Dev bir savaş baltasıyla çatışmaya giren zırhlı bir şövalyedir, görünür ve korkutucu. F-35, bilgi üstünlüğünü ve görünmezliği somutlaştırır. Gölgelerden bir keskin nişancı tüfeğiyle vuran hayalet bir suikastçıdır. Kritik soru şudur: bir piyade müfrezesi ezilmek üzereyken, düşman sadece 50 metre uzaktayken hangi aracı istersiniz? Kilometrelerce uzaktaki keskin nişancı mı, yoksa hemen yanınızda duran baltalı şövalye mi? Defalarca kez A-10, kara birliklerinin güçlü tanıklığına yanıt olarak United States Congress tarafından bütçe baltasından kurtarıldı. Sonuç olarak filo, 2030'lu yıllara kadar uçmasını sağlayacak önemli yükseltmeler aldı. Ancak geleceği belirsizliğini koruyor. Warthog, acımasız basitliğin uçan, ateş eden bir anıtı olarak duruyor. Yerdeki askeri korumaya yönelik tavizsiz bir odaklanma. Çirkin, yavaş, gürültülü ve ateş altındaki birlikler için dünyadaki en güzel şeydir. A-10, savaşta en teknolojik olarak gelişmiş çözümün her zaman en etkili çözüm olmadığını güçlü bir şekilde hatırlatan bir unsurdur. Bazen en iyi araç, savaş için özel olarak inşa edilmiş olandır.